Elişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere her iki tarafı da ön ve arka yüzü de kullanılabilecek güzel bir örgü modeli, çift taraflı bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Satranç tahtası örgü modeli de denilmekte ya da dama modeli de diyebilirsiniz modelimize. Güzel ve basit bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşacağım bugün sizlere. Ben sizlere bugün modelimizin bir bölümünü göstereceğim. Modelimiz arkadaşlar 12 ilmek ve katları artı bir tamamlayıcı ilmek ilavesi yaparak oluşturabilirsiniz hesabınızı. 25 ilmek attım. 12 çarpı 2 24 artı 1 25 ilmek ilişimi atarak örgüme başlıyorum. İlk sırada 7 ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 6 ve de 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. İpliğimi arkadan öne aldım. 5 ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 ve de 5. Tekrar ipliğimi arkaya alıyorum. 7 düz, 5 ters olacak şekilde ilk sırada ilmeklerimi örüyorum. 6 7. Sıranın sonunda 5 ters, 1 2 3 4 5 tersimi örüyorum. İpliğimi arkaya aldım ve kenardaki ilmeğimi düz örüyorum. 5 ters, bir düz olacak şekilde modelimin kurulumunu yaptım ilk sırada. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters olan ilmeklerimi ters, düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. Yani bu kenardaki bir düz olan ilmeğimi arka yüzde bir ters ördüm. 5 düz, ipliğimi arkadan öne aldım. 7 ters, 5 düz, 7 ters olacak şekilde arka yüzdeki ilmeklerimi örüyorum. 6 ve de 7 tersimi de ördüm. Arka yüzdeydim. İkinci sıramı ördüm. Şimdi 4 sıra daha ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yani ön yüzde 7 düz, 5 ters, arka yüzde 5 düz, 7 ters olacak şekilde 4 sıra daha ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 7 düz, 5 ters, 7 düz olarak örgümü örmüştüm. Sıranın sonunda 5 tersten sonra bir düz ile tamamlamıştım. 6 sıra yaptım. İlmekleri gördüğüm gibi. Şimdi 7. sıradayım. 7. sıradayım. İlmeklerimin yerlerini değiştireceğim. 7. sıradayım. Burada gördüğünüz gibi düzlerin üzerine ters, ters örgünün üzerine düz yerleştireceğim. Başlıyorum. Bu sefer ilk ilmeğimi, kenardaki ilk ilmeğimi düz örüyorum. İpliğimi arkadan öne aldım ve 5 tane ters örüyorum. 4 5. Tekrar ipliğimi arkaya aldım. Bakın bu kenardaki düz olan ilmeğim gene düz örülecek. Şu kenar ilmeğimi oluşturuyor. 5 ters yapmıştım. Yani o 7 düz ilmeğimin başındaki ve sonundaki ilmeklerimi düz ördüm. Ortasındaki 5 ilmeğimi terse çevirdim.
5 tersten sonra 7 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve de 7. 7 ilmeğimi de düz ördüm. İpliğimi arkadan öne aldım. 5 ters. 4 5 arkaya çevirdim. 7 düz. 5 6 7 ilmeklerimi tekrar değiştirdim, yerlerini değiştirdim. Bir düz 5 ters 7 düz 5 ters olacak şekilde örgümü ayarladım. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi örüyordum. 7 ters örüyorum. Ve de 7. 7 tersten sonra ipliğimi arkaya aldım. 5 düz. 5 düz. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım. 7 ters. 7 çevirdim. 5 düz ve kenardaki bir ters ilmeğimi ördüm. Modelimi ön ve arka yüzden işlem basamaklarını gösterdim, nasıl örüldüğünü gösterdim. Şimdi 4 sıra daha aynı şekilde ön yüzden kenar ilmeğim 5 ters 7 düz olacak şekilde örüyorum. Arka yüzden ise 7 ters 5 düz olarak örgümü 4 sıra daha öreceğim. Tamamladım. Bakın örgümün ön yüzden görüntüsü. Bundan sonra birinci sıradan itibaren yapmış olduğum işlemleri tekrar ederek örgünüze devam edebilirsiniz. Örgümün arka yüzü. Bu modelimizi bebek ve çocuk giysilerinde, battaniye modellerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaştım. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunuyorsunuz. Kanalınızın bildirim zillerini açarsanız yayınlayacağım diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.